Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2,5-3 yaşlarına uygun hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumakta yeleğimde ip kullandım. 2 yumaktan çok az ipim kaldı. Yeleğimde 5 adet de düğme kullandım. Yeleğimizin ön kısmı böyle. Arka kısmı da böyle arkadaşlar. Hem önlere hem de arka kısmına bu şekilde modelimizi uyguladım. Yeleğimizin ölçülerini vereyim. Beden genişliği 31 santim. Beden uzunluğu ise 37 santim. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yakadan başlamalı bebek yeleğimize 3,5 numaralı şişe 86 ilmek atarak başlıyoruz. Yakası için 4 sıra haroşa öreceğiz. İlk ilmeği ters örüyorum. Yine diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Eğer haroşanızı her iki yönde düzden örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Hem ön yüzde hem de arka yüzde ters örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters örelim. Sondaki ilmeği örmeden alacağız. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. İlmeği şişe örmeden takıyorum. Şimdi ön yüze geçiyorum. Sıra başında ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyorum. Sıra sonunda yine bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Toplamda 4 sıra olunca artırmalarımıza geçelim arkadaşlar. 4 sıra haroşa örüp gelelim. 3 haroşa sırası ördüm. 4 sıra demiştim arkadaşlar ama 3 sırada bizim için yeterli olur. İsterseniz de 4 sırada örebilirsiniz. Şimdi bu sırada artırmalarımıza geçeceğiz. Hem de ilik açacağım. İliğimi pat kısmında açacağım. Pat kısmımız 6 ilmekten oluşuyor. 6 ilmek haroşadan oluşuyor. 1 2 3 3 ilmek haroşa ördükten sonra şu şekilde alttaki ipi şişime takıp ters olarak örüyorum. Yandaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha haroşa örüyorum. 3 6 pat kısmında 6 ilmeğimiz oldu. Şimdi artırmalara geçiyorum. Artırmalarımızı 2 düz örüp 1 artıracağız. Şu şekilde 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp tekrar 2 ilmek
düz örüyorum. Burada bir ilmek ajur yapmış oluyoruz. Yani bir ilmek artırmış oluyoruz. 2 ilmek düz ördükten sonra tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Yine bir ilmek artırmış olduk. Artırma sıramız bu şekilde devam ediyor. 2 ilmek düz ör, 1 artır. 2 ilmek düz örüyoruz, 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmek düz örüp 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmek düz ördüm, 1 ilmek artırıyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edelim. 2 ilmek düz örüp 1 ilmek artırma yapalım. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ördüm. En son 1 ilmek artırma, 2 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşa örüyorum. Bu 6 ilmeğin 5 tanesini haroşa örüp sondaki ilmeği şu şekilde kenarlarımızın tırtıklı olması için örmeden alıyorum. Diğer yüzde ters olarak örüyorum. Arka yüzümüzü ters olarak örüyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Arka sıramızı ters örerek tamamladım. Artırmalarımızı yaptıktan sonra şişimizde toplamda 122 ilmeğimiz oldu. 86 ilmekle başlamıştık. 36 ilmek daha artırma yaparak 122 ilmeğimiz oldu. Şimdi kenar patlarımızı haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Ön yüzde ilmeklerimizi düz, arka yüzde ise ters olarak öreceğiz. 6 ilmek haroşa ördükten sonra diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Arka yüzü ise ters olarak öreceğiz. Artırmalarımızı yaptıktan sonra 5 sıra ön yüzde düz, 5 sırada arka yüzde ters öreceğiz. Yani toplamda 10 sıra örmüş olacağız. Kenar haroşamızı sayarsak da artırma sırasından sonra 5 haroşa sırası daha öreceğiz. Yani 6 haroşa sıramız olacak. Yakamızdan sonra yani 3 haroşadan sonra 6 haroşa sırası daha olunca tekrar ilk sırada yapmış olduğumuz artırmalar gibi tekrar artırma yapacağız. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. Yakamızdan sonra 2, 4, 6. 6 haroşa sıramız oldu. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Yani bir sıra haroşa öreceğiz. Yine haroşamı her iki yüzde de ters olarak örüyorum. Bir sıra haroşa ördükten sonra artırmalarımızı yapacağız. Bir sıra haroşamızı tamamlayıp gelelim. Bir sıra haroşamı tamamladım. Şimdi pat kısımlarını yine haroşa olarak öreceğim. 6 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra yakadan sonra yapmış olduğumuz gibi yine artırmalarımıza geçiyoruz. 2 ilmek
düz örüp bir ilmek artırma yapıyoruz. İpimi öne aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Burada bir ilmek artırmış oluyoruz. Tekrar artırma yapıp 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıp 2 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek artırıp 2 ilmek düz örüyoruz. İpimi öne alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu sıramızı da bir ilmek artırıp 2 ilmek düz örerek tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Şişimde toplamda 176 ilmeğimiz oldu. Arka yüze geçip arka yüzde olan ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğim. Arka sırayı ters ördükten sonra yine aynı şekilde buradaki haroşadan sonra 6 haroşa sıramız olacak. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örelim. Yine ilk artırma sırasından sonra örmüş olduğumuz gibi bu kısmı da 6 haroşa sırasına tamamlayıp bir sıra yine haroşa örüp yine artırmamızı yapacağız. 14 haroşa sırasında bir de ilik açalım arkadaşlar. Şimdi 3. sıra artırma sıramızı kadar örüp gelelim. 2. sıra artırmalarımızdan önceki haroşa sırasından sonra 2, 4, 6 haroşa sırası ördüm. Tekrar bir sıra haroşa ördüm. Şimdi artırmalarımızı yapacağız. 3. sıra artırmalarımızı yapacağız. Bir sıra artırma yaptık. 2. sıramızı yaptık. Şimdi ise 3. artırma sırasını yapacağım. İlikten sonra da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 haroşa sıramız oldu. Burada ilik açacağım. Bu sırada da artırmalarımızı yapacağız. 1, 2, 3. 3 ilmek haroşadan sonra bir ilmek ters örüp 2 ilmek birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek haroşa örüp daha sonra 2 ilmek düz örüp bir ilmek ipimi öne aldım. Burada bir ilmek artırma yapıyorum. 2 ilmek düz örüp bir ilmek artırma yapıyorum. Artırmalarımızı yine aynı şekilde yapıyoruz. 2 ilmek düz örüp bir ilmek artırma yapıyoruz. Artırma sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüzü ters örelim. Yine bu sıralarda örmüş olduğumuz gibi arkadaki ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Yine 6 haroşa sırasına tamamlayalım. Daha sonra 3 haroşa sırası örüp beden ayrımını yapacağız. O kısma kadar örüp gelelim. 3. artırma sırasını yaptıktan sonra yine 6 sıra haroşa örüp 2 sıra daha haroşa ördüm. Şimdi 3. sıra haroşamızı öreceğiz. Hem de kol kesimini yapacağız. İlk sıradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 sıra haroşamız olmuş. 26. haroşa sırasında kol kesimlerini yapacağız. Arka yüzde de modelimizi kuracağız. İlmeklerimizi şu şekilde ayırdım. Önler için 39 ilmek, kolumuz için 54 ilmek, arka için 71 ilmek, yine kol için 54, diğer ön için ise 39 ilmek ayırdım. İlmek ayracıyla değil de şu şekilde iplerle
yerlerini belli ettim örerken daha kolay olması için. Şimdi 3. sıra haroşamızı örelim. Öndeki ve koldaki ilmeklerimizi haroşa olarak örüp daha sonra keseceğiz. Öndeki ilmekleri daha sonra da koldaki ilmekleri örelim. Yani şu kısma kadar örelim arkadaşlar. Önlerdeki 39 ilmeği ve kolda olan 54 ilmeği haroşa olarak ördüm. Şimdi dönüyorum. Kolumuzda olan 54 ilmeğimizi keseceğiz. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar şişe takıp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeklerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan keselim. Önümüz için 39 ilmeğimiz kalana kadar kolda olan ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Şişimde 39 ilmeğim kalana kadar kolda olan ilmeklerimi kestim. Toplamda 54 ilmek kesmiş oldum. Şimdi 5 ilmek artırma yapacağım. Artırmalarımı da şu şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek artırma yaptıktan sonra burada boşluk oluşmaması için şuradaki ilmekleri şu şekilde şişime geçirdim. Hemen yanındaki ilmekle geçirmiş olduğum ilmekleri birlikte öreceğim. Koltuk altımızın çirkin durmaması için, daha muntazam olması için bu şekilde örüyoruz. Burayı örerken biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi yine arkada olan ilmekleri haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Yani bedendeki 3. haroşa sırasını örüyoruz arkadaşlar. Arkada olan ilmekleri haroşa olarak örelim. Koldaki ilmeklerimizi de örelim. Yine şişimizde 39 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüp diğer kolumuzu da kesmeye geçelim. 39 ilmeğim kalana kadar kolda olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi kolda olan ilmeklerimi keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Toplamda 54 ilmek keseceğiz. İlmek ayracımıza kadar ilmeklerimizi keselim. Kolda olan ilmeklerimi kestim. Arka parçada 71 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. Yine artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5.
Diğer koltuk altında olduğu gibi bu koltuk altında da 5 ilmek artırma yaptım. Yine buradaki ilmeği şu şekilde şişe takıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Herhangi bir artırmaya da eksilme olmadı. Burayı biraz sıkı örelim. Koltuk altımızın muntazam olması için bu şekilde örüyoruz. Şimdi önde olan ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Ön yüzü tamamladım. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters öreceğim. Fakat koltuk altında bir ilmek daha artırma yapacağım. Modelimizi ise ön yüzde kuracağız. Arka yüzümüzü ters olarak örelim. Bütün ilmekleri. Ön yüzde ise model kurulumuna geçelim. Koltuk altında artırmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyorum. Artırmış olduğum 5 ilmeği ters olarak ördüm. Burada bu şekilde ipim uzadı. Buradaki iple de bir ilmek daha artırma yapıyorum. Hem de burada herhangi bir çirkin görüntü oluşmasın diye de ipi kaybetmiş olduk arkadaşlar. Kolda toplamda 6 ilmek artırmış olduk. Şimdi diğer kol altına kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Diğer kol altına kadar haroşa örerek geldim. Artırmış olduğumuz ilmekleri de haroşa olarak örüyorum. Burada uzayan ipimi yine şu şekilde bir ilmek artırma yaparak kaybediyorum. Haroşa olarak devam edip arka yüzü tamamlayalım. Ön yüze geçip modelimizi kuralım. Ön yüze geçtim. Robadaki 3 haroşa sırasını tamamlamış olduk. Şimdi model kurulumuna geçelim. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek robamızı haroşa ördüm. Şimdi 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak sıra sonunda 6 ilmek patamız kalana kadar bu şekilde öreceğiz. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. 5 ilmek ters,
bir ilmek düz. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters, bir ilmek düz. 1 2 3 4 5 bir ilmek düz, 5 ilmek ters örerek sıra sonunda 6 pat ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde örelim. Daha sonra 6 ilmek patımızı da haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüzü 5 ilmek ters, 1 ilmek düz örerek tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Kenar pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 4 5 6. Şimdi arka yüzde, ön yüzde örmüş olduğumuz 5 ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz, 1 ilmek ters. Ön yüzde örmüş olduğumuz düz ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz, 1 ilmek ters. 5 ilmek düz, 1 ilmek ters olarak arka yüzü örüp tamamlıyoruz. Arka yüzü de 5 düz 1 ters örerek tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Yine ön yüzde 5 ters 1 düz devam edeceğiz. Arka yüzde de 5 düz 1 ters örerek devam edeceğiz. 2 sıra ördük bu şekilde arkadaşlar. 4 sıra daha öreceğiz. 6 sıraya tamamlayacağız. 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde, toplamda 4 sıra daha örüp gelelim. 1 2 3 4 5 6 6 sıra ördük arkadaşlar. Kenarları yine haroşa olarak örüyorum. 2 3 4 5 6. Yine 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi ipimi arkaya aldım. İlk sıradaki ilmeğin içerisine şu şekilde girip ipimi doladım. İlmeği şu şekilde çıkarıp uzatıyorum. Daha sonra bir üstteki ilmeğin içerisine girip yine aynı şekilde ipimizi dolayıp yine ilmeği çekerek uzatıyoruz. Üçüncü kez yine ilmeğin içerisine girip ilmeği şu şekilde çekerek uzatıyorum. Bir üstteki ilmeğin içine girdim. Yine aynı şekilde ipimi çekip uzattım. Yine bir üstteki ilmeğin içerisine girip ipimizi uzatıyoruz. En sondaki ilmeğin içerisine girip tekrar ipimi bu şekilde çekerek uzattım. Düz ilmeği yine düz olarak örüyorum. Daha sonra ilk çıkarmış olduğumuz ilmeği bütün ilmeklerin üzerinden geçirip bırakıyorum. Sonraki çıkarmış olduğumuz ilmeği yine ilmeklerin üzerinden geçirip bırakıyorum. Sırayla çıkarmış olduğumuz ilmekleri yine sırayla bu şekilde ilmeklerin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Modelimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Yaprak görünümünü verdik arkadaşlar. İpimi öne aldım. Yine 5 ilmek
ters örüyorum. Şimdi ipimi arkaya aldım. Yine 1 2 3 4 5 6. 6. ilmeğin içerisine battım. İpimi dolayıp şu şekilde ilmeği uzatarak çıkardım. Bir üstteki ilmeğin içerisine girip yine ipimi çekerek uzatıyorum. 3 4 5 Şu arada bir ilmeği kaçırmışım arkadaşlar. Şu şekilde tekrardan söküp 1 2 3 4 5 6 kez batacağız. En alttaki ilmeğin içerisine batıp ilmeği çekip uzatalım. Daha sonra bir üstündeki ilmeğin içerisine batıyorum. Üst sıradaki yine aynı şekilde ilmek çıkarıp uzatıyorum. 3 4 5 ve 6. Buradaki düz ilmeği de tekrardan düz olarak örüyorum. İlk çıkarmış olduğum ilmeği hepsinin üzerinden geçirip bırakıyorum. Sonraki ilmekleri de sırayla ilmeklerin üzerinden geçirip bırakıyorum. İlmeklerimiz bitene kadar bu şekilde ilmekleri birbirinin üzerinden geçiriyoruz. Şimdi yine 5 ilmek örüp aynı şekilde ilmekleri çıkaracağım. İlk sıraya gidip ilmeğin içine batıp şu şekilde ilmeğimi uzatarak çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 kez çıkardım. Düz ilmeğimi düz olarak örüp ilk çıkarmış olduğum ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden geçiriyorum. Sırayla bütün ilmekler bitene kadar birbirinin üzerinden geçiriyoruz. Modelimizi bu şekilde düz ilmeklere uygulayarak sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde bütün düz ilmeklere modelimizi uyguladım arkadaşlar. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz. Kenar patları yine haroşa öreceğim. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonda 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz örüp 6 ilmeğimizi de haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçip modelde kaydırma yaparak devam edeceğiz. Arka yüzü düz örerek tamamladım. 6 ilmek haroşa örüp şimdi modeli kaydırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Modeldeki ilmeğimin hemen yanındaki 2 ilmeği sayıp yanındaki ilmeğe modelimizi kuracağız. Yani buradaki ilmeği düz olarak öreceğim. Şimdi 6 ilmekten sonra 2 ilmek ters örüyorum. Modelin yanındaki 2 ilmekten önceki ilmeği düz olarak örüyorum.
Şimdi model aralarımız 5 ilmek olacak. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. Yine bu arada olan 5 ilmeğin ortasındaki ilmeği düz örüyoruz. Modelden sonra 2 ilmek ters ilmeği sayıp sonraki ilmeği ise düz örüyoruz. Yine 1 2 3 4 5 5 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyoruz. Buradaki 5 ters ilmeğin ortasındaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Modelden sonra 2 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyoruz. Model araları ise 5 ilmek ters ilmek olacak arkadaşlar. Modeli her sırada kaydırarak ilerliyoruz. Yine modelde 6 sıra örüp tekrar yaprak görünümünü vereceğiz arkadaşlar. Modelden önceki 2 ilmeği ve modelden sonraki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Model araları 5 ters ilmekten oluşuyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters örerek sıramızı tamamlayalım. İlk modelde olduğu gibi yine 6 sıra ördüm. 3 sıra ön yüzde, 3 sıra da arka yüzde ördüm. Ön yüzde 5 ters, 1 düz, arka yüzde ise 5 düz, 1 ters olarak 6 sıraya tamamlıyoruz. 14 haroşa sırasında bir de ilik açmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi tekrar bu sırada modelimizi yapacağız. Altı haroşa ördükten sonra 2 ilmek ters örüyorum. Düz ilmeğimizin üzerine modelimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Son sıraya gidiyorum. Şu şekilde ilmeğin içerisine batıp ilmeği uzatarak çıkarıyorum. Daha sonra bir üstteki sıraya batıp yine aynı şekilde uzatarak ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra bir üst sıraya batıp yine aynı şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. 6 kez batıyoruz. 3 kez battık. 4 5 ve 6. Düz ilmeği ise düz olarak örüyorum. Daha sonra ilk çıkarmış olduğumuz ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden geçirip bırakıyorum. Sırayla bütün ilmeklerin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Bir ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Şimdi 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Yine 6 kez batacağız. İlk sıraya battım. 1
Daha sonra bir üstteki sıraya batıp yine aynı şekilde çıkıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Düz ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Yine sırayla ilmekleri üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde yine düz ilmeklerimizin üzerine modelimizi uygulayalım. Sonraki sırada yine kaydırma yapacağız. Bu defa buradaki yaprak modelinin üzerine denk gelecek şekilde ayarlayacağız. Bu şekilde kaydırma yaparak beden kısmını tamamlayalım. Daha sonra lastik kısmına geçelim. 14 sırada bir de iliklerimizi yapmaya devam edelim. Modelde kaydırma yaparak beden kısmını tamamladım. Şimdi lastik kısmı için 4 haroşa sırası öreceğim. 4. haroşayı ön yüzde öreceğim. Arka yüzde kesmeye geçeceğiz. Yine haroşamı her iki yönde ters olarak öreceğim. Ön yüzde ve arka yüzde ters olarak öreceğim. Her iki yüzde düz olarak örüp haroşa elde edebiliriz. Ben her iki yüzde ters olarak örüyorum. Şimdi 4 haroşa sırası örüp daha sonra kesmeye geçelim. İlik kısmından sonra da 13 haroşa sırası oldu. 14. haroşadan sonra da tekrar bir ilik daha açacağım. 4 haroşa sırası örüp gelelim. Modelden sonra 4-5 sıra ördüm arkadaşlar. Şu şekilde arka yüzde sayarsak 1, 2, 3, 4 haroşa sırası örmüşüz. Şimdi arka yüzde kesimlerimizi yapacağız. Bütün ilmeklerimizi kesip yeleğimizi tamamlayacağız. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi bu şekilde hem örüp hem keseceğiz. İlmeklerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan keselim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi kesip yeleğimizi tamamlayalım. Lastik kısmını kesip tamamladım arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Düğmelerimi de diktim. Yeleğimi tamamlamış oldum. Yeleğimizin ön kısmı böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.